Sevgili dostlar selam. Slotlardan eve para ile dönmenin 10 adımı videomu uzun olduğu için 2 videoya bölüyorum. Bu birinci videomda 3 maddede kazinoya girmeden evvel yapmanız gerekenleri yani hazırlıklarınızı, ikinci videomda ise kazinonun içinde ne yapmanız gerektiğini sizlere 7 maddede sunacağım. Başlamadan evvel kumar ile ilgili ekrana gelecek olan uyarı yazısındaki kanun maddelerine uygun değilseniz videonun devamını izlemeden çıkmanızı önemli rica ediyorum. İlk yapmamız gereken şey yani birinci madde bütçe planlaması yapmak. Öyle kafa göz yararak pervasızca giderseniz kaybederek çıkmanıza da şaşırmamanız gerekir. Evet, tabii ki birinci madde kazinoya ne kadar para götüreceğiniz olacak. Ben sizin maddi durumunuzu bilmiyorum. Ama burada düşünmenizi ve değerlendirmenizi gerektiren bazı ipuçları vereyim. Öncelikle bu bütçenin ne kadar olacağına karar vermeden önce bu miktarı bir hafta sonu tatil bütçesi gibi kaybettiğinizde ve size geri dönmediğinde rahatsız olmayacağınız bir miktar olarak belirlemenizde yarar var. Çünkü biliyorsunuz kazino oyunlarının tabiatı bu paranın büyük ihtimalle kaybolacağıdır. Oyun bütçesi derken sakın kredi kartı ödemesi için ayırdığınız parayı falan kullanmayın. Yani sevgili dostlar, kazinoya götüreceğiniz para kaybetme lüksünüz olabilecek. Yani rahatça kaybedebileceğiniz bir miktar olsun. Bazı abuk YouTube videoları görüyorum. Adam diyor ki yarın kira ödemem var ve param kiramı ödememe yetmiyor. Onun için kazinoya gidip biraz para kazanayım ki kiramı ödeyebileyim. Böyle saçmalıklara hem inanmayın hem de sakın denemeyin. Sakın. Sevgili dostlar, kazinoya ne kadar para götüreceksiniz derken ben toplam bütçenizi kastediyorum. Yani hepinizin cebinde çok sayıda kredi kartı var. Canınız istediği zaman bunları kullanıp para çekiyorsanız ben bu işten ne anladım ki? Bakın sevgili dostlar, kredi kartlarınızı kazinoya getirmeyin. Bu kartlar kazinoda iyi getirmez. Şimdi bana kredi kartımızı idare etmeyi beceremeyeceksek kazinoda ne işimiz var demeyin. Bu daha çok şeytana uymak veya ayartılmak gibi bir olgu ve bir sürü insan maalesef bu dürtüye boyun eğiyor. Yani kartım yanımda ama kullanmayacağım demekle kartın yanınızda olmaması iki ayrı şeydir. Yok arkadaş ben illa kartımı yanımda götüreceğim derseniz de bari bankanızla görüşüp limiti ciddi küçük bir kart alın ve kazinoya giderken onu yanınızda götürün. Biliyorsunuz kazinolar sizi tanıyorlarsa hemen size kredi açarlar. Paranız mı bitti? No problem. Hemen verelim derler. Sakın kazinodan ödünç para almayın. Diyelim ki toplam kazino bütçenize karar verdiniz. İkinci yapmanız gereken şey bu bütçeyi kazinoda olacağınız günlere bölmektir. Yani örneğin 3.000 lira toplam oyun bütçeniz ise ve 3 gün kalacaksanız gün başına 1.000 lira düşer. İşte o gün için ayırdığınız oyun bütçenizin dışına çıkmayacaksınız. Diyelim ki ilk gün o günün oyun bütçenizi yarım saatte bitirdiniz, kaybettiniz. Asla öbür günlerin bütçesine sarkmayın, sulanmayın. Gidin başka bir şey yapın, ertesi günü bekleyin. İkinci önemli şey sevgili dostlar, slotlardan kalkma limitlerinizi önceden belirlemiş olmanız. Evet, bir slotun başına oturmadan evvel muhakkak o slotun başından kalkma limitinizi belirlemelisiniz. Çoğu slot oyuncusu bu limiti 0 lira olarak düşünüyor. Yani mesela 3.000 lira ile bu slotun başına otururum ve 3.000 liranın tamamı bitene kadar bu makinede oynarım tarzı bir uygulama. Sevgili dostlar bu tamamen yanlış ve berbat bir taktik. Hiç olmazsa 3.000 lira ile başlarım ve eğer param 1.000 liraya düşerse bu slotun başından kalkar giderim abi gibi bir limit çok daha iyiliğinize olacaktır. İnanın hala bir miktar paranız varken kalkmak size çok iyi gelecek ve eve 0 ile dönüş mutsuzluğunuzu azaltacaktır. Ulan 3.000 lira param 20 dakikada uçtu gitti. Ne düşünüyordum ki böyle bir tufaya geldim. Yarın tekrar gidip şansımı tekrar deneyeceğim gibi bir şeyi asla sakın ama sakın yapmayın. Demek neymiş? Oyun bütçemize bir kayıp limiti koyacakmışız ve sevgili dostlar bunu muhakkak ama muhakkak kazinoya adımınızı atmadan evvel yapacaksınız. Asla ama asla kazinonun içinde buna karar vermeyin. Sakın. Çünkü makinaların başındayken bu kararı doğru veremeyeceksinizdir. Peki paranız azalırsa bir durma noktası koyduk. Paranız yükselirse için de bir durma noktası belirlemeli miyiz sizce? Kesinlikle evet sevgili dostlar. Örneğin burada 3.000 liram 4.500 liraya yükselirse yine bu makinenin başından kalkıp gideceğim demeliyiz. Bakın bu üst limit de çok önemli. Buna da önceden karar vermelisiniz. Arkadaş ben bu kazinoda veya slotlarda param nereye yükseldiğinde kendimi galip kabul edeceğim. Ne zaman yenmiş olacağım? Eğer buna baştan karar vermeden oynamaya başlamışsak
büyük bir yanlış yapmış oluruz. Çünkü bu ne demektir biliyor musunuz? Bu maç tarafların birisi yenene kadar devam edecek demektir. Siz kazinoyu yenemeyeceğinize göre, çünkü kazinonun limitsiz parası var ve hiçbir slot makinesi size pes ediyorum demez. O maç ancak ve ancak siz yenilince biter. Başka bir olası sonuç yok. Bilin ki bu oyunlara doymak diye bir şey de yok. 20 saatte oynasanız doymazsınız. Bakın mesela bir futbol maçı 90 dakika sürüyor. Sonra uzatmalar oynanıyor ve maç bitiyor. Kazinoda da sizin için maçın bir bitme saati veya üst ve alt limitleri olmalı. Siz o slot makinesiyle evli değilsiniz sevgili dostlar. Sadece çıkıyorsunuz, flört ediyorsunuz. 3. Seanslarınızı önceden hesaplayın. Bu çok önemlidir. Yani şimdi geldik seanslara. Aslında molalardan da bahsedeceğim. Ama molaların bazılarına kazinonun içerisinde karar vereceğiniz için onu kazino içerisinde yapacaklarınıza ekliyorum. Fakat seanslar arasında da mutlaka molalar vereceksiniz tabii ki. Onu da burada belirtmiş olayım. Bu adım sevgili dostlar sizin kazinoya girmeden evvel atmanız gereken son adım. Seans ile neyi kastediyor? Önce ona bir bakalım. Diyelim ki kazinoya 3.000 lirayla gittiniz. Bu 3.000 lira sizin seans bütçeniz değil sevgili dostlar. Bu 3.000 lira sizin toplam bütçeniz. Siz bu 3.000 liranızı oyun seanslarınızın sayısına bölmelisiniz. Yani siz o gün kazinoda 3 seans oynayacaksanız bu 3.000 lirayı 3'e bölmeli ve seans başına 1.000 liranız ile oynamalı ve bu 1.000 lira bitince de ikinci seansın parasına sarkmamalı, dokunmamalısınız. Eğer kendinize hakim olamayacaksanız da diğer seansların paralarını, kredi kartınızı falan eşinize veya size isteseniz de geri vermeyecek bir dostunuza vermelisiniz. Yani benim tüm param 1.000 lirayı diye düşüneceksiniz ve diğer 2.000 lirayı unutacaksınız. Tabii söylemeye gerek yok. Bahis büyüklüklerinizi de bu 1.000 liraya göre belirleyeceksiniz ve makinede maksimum bu belirlediğiniz bahis seçeneğiyle oynayacaksınız. Ve evet kendinize bu seans paranız için de limitler koyun. Mesela deyin ki bu 1.000 lira 200 liraya düşerse kalkar giderim. Veya bu 1.000 lira 1.500 liraya çıkarsa gene slotların başından kalkar ve bu seansı bitiririm. Yani sıfıra kadar oynamayı planlamayın. Kaybediyor olduğunuzda da bir kalkma limitiniz olsun. Evet sevgili dostlar bu videomun da sonuna geldik. Bu kanalda kazino oyunlarının matematiklerini inceleyerek siz oyunculara en doğru oyun taktiklerini bilimsel olarak vermeye çalışıyorum ki şansınızı arttırabilirsiniz. Bu videonun sonunda slot makineleri videolarımın oynatma listesini linkini de ekliyorum. Göz atmanızda fayda var. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsanelerinin safsataları değil, doğrularını öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınızın olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim.